YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum sevgili dostlarım. Bugün 4+1, 120 metrekare, alt katı 60, üst katı 60 metrekarelik bir villa model prefabrik ev incelemesi yapacağız. Bu evimizin incelemesinde dış tarafını anlatacağım size. Duvar içlerini, kullanılan profil kalınlıklarını ve oda büyüklüklerini birlikte gezeceğiz. Evin dış cephesinde full mantolama yapıldı. Bordex'le kaplaması yapıldı. Yalıtımı asla ilave maliyet olarak görmeyin kendinize. %30'dan fazla size yalıtım avantajı sağlar. Çatı sandviç panel kullanıldı. Yüksek bir çatı modeli kullanıldı ki yalıtımda yine avantaj sağlasın diye. Evin dış tarafında krem rengi ve siyah çizgileri yapıldı. Alt tarafında da yine su basmanıyla yerden yaklaşık 70 santim kadar yukarıda yüksekliği ayarlandı. Siyah renkli burada Fratpen marka PVC tercihi yapıldı. Hem giriş katında hem de üst katında geniş 8-9 metrekare civarında teras ve veranda tercih edildi. Evin dış duvarındaki mantolama haricinde iç tarafında 60 milimetre kalınlığında 16 densite taş yünü yerleştirildi. Yine ıslak zeminlerin duvar iç tarafları aynı şekilde dış taraftaki gibi bordeks ve kaplamayla yapıldı ki içeriden herhangi bir rutubet bağlantısı kalmasın. Evimize ön tarafından bakıyoruz. Birlikte çekimi kesmeden devam ediyorum. Ön açıdan gerçekten göze hoş görünen bir yapısı var evin. Çatı bölümünde 60'a 60'lık profiller kullanıldı. Yüksek bir çatı modeli gördüğünüz gibi gerçekten ön taraftan çok dekoratif görünüyor. Evin ana taşıyıcı kolonları 60'a 120 olarak kullanıldı. Ara taşıyıcılarsa 60'a 80 profillerle yapıldı. Aralardaki bölmelerde 2 katlı ev modeli olduğu için daha sık profil kullanıldı. Çok sayıda pencere ile ferahlık ortamı artırıldı. Cumba çıkıntısını da görüyorsunuz. Yüksek ve geniş bir pencere kullanıldı burada. Yine antrasit renkli. Hemen dış kaplamasını göstereceğim size. Bakın dış kaplaması, bütün evi bu şekilde sardığınız zaman bunun üstüne bir de tabii ki yalıtımlı sıvasını da yapıyorsunuz. Gerçekten %30'un üzerinde size yalıtım avantajı sağlamış oluyor. Evin yan tarafından da görüntüsünü aktarıyorum. Spot lambalarında görüyoruz. Su giderleri gördüğünüz gibi boru haricinde bağlantı yerleri görünmüyor. Evin ön tarafından şimdi içine doğru geçiyoruz değerli dostlarım. Beğenmeyi, takip etmeyi ve dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Evin yerden 70 santim yüksekliği bulunuyor su basmanıyla. Hemen geçiyorsunuz. Geniş bir verandası var. Ön tarafta zeminler, evde kullanılan bütün seramikler Çanakkale seramik olarak yapılıyor. Ön tarafta yine spot ve led aydınlatmaları mevcut evin. Avcı prefabrik, zeminden anahtar teslime kadar her şey dahil içinde gördüğünüz bütün mobilyalarıyla birlikte size bu evin teslimini yapıyor. Verandaya geçtikten sonra burada siyah demirlerini, ferforjelerini görüyorsunuz. Beyaz üstü siyah çizgili şık bir çelik kapı kullanılmış. Hemen yan tarafta yine mutfağınıza bakan verandanızın PVC'sini de görüyorsunuz. Evimizin iç tarafına doğru birlikte geçiyoruz değerli dostlarım. Evinizi açtığınız zaman videoyu kesmeden devam ediyorum. Bütün evin planı aklınızda tam otursun diye. Çelik kapıdan içeriye girdiğiniz zaman bakınız sol tarafta geniş salon bölümü bulunuyor. Yukarıda yine lüks böyle spot lambalarla hoş bir aydınlatma detayı görünüyor. Girişte sol tarafta bahsettiğimiz yüksek ve geniş antrasit renkli Fratpen marka PVC'leri görüyorsunuz. Bu markaların hiçbiri reklam değildir. Tamamen fiyat araştırması yaparken size mesnet oluşturması için ismini söylüyorum. Yoksa reklam anlaşmam kesinlikle hiçbir firmayla ya da markayla bulunmuyor değerli dostlarım. Bulunduğu zaman da işaretliyorum ve bu firmanın reklamını yapıyorum diye size söylerim. İçinizde bir soru işareti kalmasın. Salon bölümü gördüğünüz gibi bütün çepeçevre PVC ile sarılmış ferah bir ortamdan oluşuyor. Salon bölümünden giriş taraftan döndüğümüz zaman hemen arka tarafımızda yukarı çıkan merdiven. Onun karşısında zemin kattaki tuvalet banyo, sağ tarafta mutfak ve burada da giriş kattaki misafirleriniz için bir yatak odası bulunuyor. 250 santim yani 2,5 metrelik tavan yüksekliği var. Gri çerçevesi olan etrafında böyle gri çerçevesi olan lake boyalı burada standart sade şık böyle güzel bir iç kapımız bulunuyor.
Avcı Prefabrik'in yapmış olduğu modellerde genelde bu kapı rengi ve modeli tercih ediliyor. Amerikan panelden ziyade lake boyayı genelde müşteriler daha fazla tercih ediyor. Odanın genişliğini gördünüz. Yatak ve dolabın rahatlıkla sığabildiği giriş katta güzel bir oda. Salonun hemen arka tarafında kalıyor. Videoyu kesmeden devam ediyorum. Burada yukarıya çıkan merdiveninizi görüyorsunuz. Giriş kattaki banyo tuvalet alaturka tercih edilmiş. Bakın zeminden yukarıya kadar Çanakkale seramik burada kaplanmış durumda. Belirttiğim gibi dıştaki bordeks kaplamaları aynı zamanda bu ıslak zeminlerde, tuvalet, banyoda ve terasta iç taraftan da yapılıyor ki burada işte ıslak zeminlerden bir rutubet geçişi olmasın. Yine çerçevesiz aynalı bir tuvalet banyo mobilyası tercih edilmiş. Oldukça geniş 5,5 metre kadar bir büyüklüğü olan banyo tuvalet bölümü. Yine girişte merdiveninizin alt tarafında çocuk oyuncaklarının falan konabileceği bir boşluk alan var. Burada merdivende yine yerdeki renkle birebir aynı zemin laminantı tercih edilmiş. Girişte bakın salonu gezmiştik. Salondan sanki ayrıymış gibi duruyor ama salonla birlikte olduğu için daha ferah bir ortam sağlayan burada mutfak bölümünü görüyoruz. Genişten size burayı göstermek istiyorum. Buradan evin girişini kullandık. Ön tarafta cumba bölümü var ki harika görünüyor. Bu cumba bu evlerde şart, olmazsa olmaz. Gayet şık bir salon alanı, led aydınlatmalar ve doğru ileride de mutfak alanımızı görüyorsunuz. Antresit alt tarafta yine, yukarıda da beyaz renkli high glass bir mutfak dolabı tercih edilmiş. Bu dolaplara yakından da baktığınız zaman renklerin uyumunu çok net şekilde görebilirsiniz değerli dostlarım. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalın beğeni alması sizin için çok küçük bir hareket olabilir. Ama kanalın desteklenmesi açısından çok kıymetli değerli dostlarım. Mermerit tezgah kullanıyorsunuz burada. Dilerseniz bunu farklı granit ya da chimstone'da yaptırabilirsiniz. Tabii ki fiyat farkı ödenmesi gerekir. Burada sürgülü pencereyi yapıyorsunuz. Mutlaka bunu da yaptırmanızı istiyorum. Çünkü çok kullanışlı ve havalandırma, aydınlatma açısından çok gerekli bir detay. Giriş bölümündeki veranda mutfakta sırtınızda kalıyor. Şöyle mutfağın yan tarafından da evin planını size tam göstermek istiyorum. Bakın salon, oturma odası ve veranda ile birlikte bu tarafta da mutfak. Şimdi değerli dostlarım yukarıya doğru birlikte çıkıyoruz. Videoyu yine kesmiyorum ki plan tam olarak aklınızda otursun. Bakın yukarıya çıktık. Sol tarafta tuvalet banyo var. Birinci, ikinci ve üçüncü. Bu biraz çocuk odası, biraz daha küçük. 3 tane de yatak odası var. Bir de altta vardı 4. Salonla birlikte 4+1 gayet geniş bir ev. Alt zemin bölümü 60 metrekare, üst katta 60 metrekare, toplam 120 metrekare. Burası biraz daha yüksek aşağıdan. 3.20'lik bir yüksekliği var. 320 santimlik. Hani yan taraf niye bu kadar basık gibi düşünmeyin. Bu tarafı çok yüksek olduğu için burası açılanmış durumda. Böyle hani dekoratif, biraz da tarz olsun istediler. Bizzat müşterisi kendisi bunu çizdi ve bu şekilde istedi. Hemen bunun yanında sol tarafında şöyle genişten göstereyim. Merdivenden çıktınız. Sol tarafta yine iç kapılar aynı şekilde. Burada da yine dediğim gibi zeminden yukarı kadar Çanakkale seramik ve iç taraflar dahil bordeks yalıtımla kaplı. Aynı şekilde burada da yine taş yünü devam ediyor. Tuvalet banyo bölümünüz. Burada da siyah yine çerçevesi karolajlı olan bir duşakabin tercihi yapıldı. Çerçevesiz aynası olan bir mobilya tercih edildi. Geriye çıkıyorum. Buyurunuz. Birinci yatak odasına baktık. Şimdi küçük olanına bakıp sonra da teraslıya geçeceğiz. Burası diğerlerine göre daha küçük bir yatak odası. Yine yukarı yüksekliği belirttiğim gibi 320 santimlik bir yükseklik var. Burada hani bu taraf niye basık gibi düşünmeyin. Burası gayet bir yatağın sığabileceği büyüklükte. Hani bazanın başlığının dahil rahatlıkla sığabileceği yükseklikte. Diğer odamız bakın yine aynı şekilde iç kapılar ve siyah kapı kulpuyla birlikte. Burası yine yukarıya kadar 320 santimlik bir yükseklik. Burası diğerine göre biraz daha geniş bir oda. Bakıyoruz odamıza. Hemen içerisi daha ferah ve geniş bir oda. Genişten bakalım, burası aynı zamanda terasa çıkıyor.
terasa sürgülü kapıyla çıkıyorsunuz. Yaptırırken sizin de aklınızda bulunsun. PVC'nizi sürgülü yaptım dostlarım. Yani açılan kapılardan değil de sürgülü yaptırın ki burada böyle alan tasarrufunuz olsun. Açılıp kapanırken size sorun olmasın kanepenizde, şeyinizde. Açtınız, kocaman bir verandaya çıkıyorsunuz. Burası da olabildiğince geniş, yine spot lambalar, aydınlatmalar. Zeminde seramik, işte burada gider noktası, burada priz gibi detaylarda tabii ki bunlar düşünülüyor. Hani perdenizi takacağınız kornişe kadar düşünülüyor bunlar. Hepsi bu şekilde yapılarak veriliyor. Bakınız yukarıdan da terasınız bu şekilde görünüyor. Hani bağlantı noktalarına, işçilik detaylarına bakmanız için şöyle yakınlaştırıyorum da işçilik detaylarına bakmanızı istiyorum. Burası temizliği tabii ki yapılacak. Tozlu şekilde verilmiyor. Ondan sonra tertemiz şekilde size teslimi yapılacak. Beğenmeyi unutmayın değerli dostlarım. Paylaşmayı da unutmayın. Fiyat bilgisini size açıklama bölümünde paylaşıyorum biliyorsunuz. Açıklama bölümündeki fiyat bilgisiyle evinizin ne kadar maliyete geleceğini hesaplayabilirsiniz. Bu kadar büyük bir eve ihtiyacınız olmayabilir. Metrekaresinden veya üst verandadan feragat edersiniz. Metrekareyi düşürüp çok daha ucuz bir ev ortaya çıkarabilirsiniz. Gerçekten hani tarz bir ev olmuş. Kimisi bu odanın bu şekilde açılı olmasını sevmeyenler olabilir. Bu arada şurayı 320 dedim. Burası 4 metrekare. Yan odaya 320 demiştim bakın. Burası 320 ama bu taraf daha yüksek, terasın daha yüksek burası. 4 metrelik bir yükseklik var. Onun için burası daha ferah görünüyor. Hani bu açılı yapı hani kimisi için gözden hoş gelmeyebilir ama tercih edenler oluyor. Onlar için de bu şekilde yapılıyor değerli dostlarım. Gerçekten geniş bir ev aslında 4+1. Birçok kişi için büyük bir ev denebilir. Alt kata da videoyu kesmeden benimle birlikte geziyormuşsunuz gibi hissetmeniz için devam ediyorum. Evin fiyatını açıklama bölümünde görebilirsiniz. Dolarla ev satışı yok arkadaşlar. Ben o fiyatı kolay hesaplayın diye. Hani 3 ay sonra fiyat güncellendiği zaman 150 tane YouTube videosu, Instagram'da sayısız video, hepsinde fiyat güncellemesini anlık, haftalık yapamayacağım için hesap kolaylığı açısından öyle yazdım. Türk lirasıyla ev satılıyor tabii ki. Burada hesabınızı yapmanız için fiyatı o şekilde belirtiyorum. Yaklaşık hesaptır. Mantolama fiyatın içerisine dahil değildir değerli dostlarım. Bu noktaya kadar vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Diğer videoya kadar sağlık ve esenlikle kalmanızı diliyorum.